Evet, iki siyah giymiş animeci var karşımda. Bugün siyaset konuşacağız. Bugün Oo, derin konular. animede siyaset. Yeni bir başlık. Yeni. Vay, anime siyasetini konuşabilecek. Siyasi animeler de var burada. Yani şu anlamda çünkü mesela Gintama'da Gintama komedi animesi. Hemen konuya girdim bu arada. Bu arada Gintama komedi animesi. Mesela En iyi komedi animeleri yapmadık bu arada. Aa, çok izlemedim ben şahsen. dayı. Yapacağız, hallederiz onu dayı. Mesela Gintama komedi animesi aynı zamanda aksiyonla bir içerisinde ve orada mesela Japonya'daki işte siyasetle ilgilenen insanlara mesela dalga geçtikleri falan da oluyor yani. Ama komedi oluyor. Komedi siyasi yani. Olduğu zaman hani daha Yani, böyle politik şeyler daha olması politik lazım. çok da bilmiyorum yani. Bahar Akyıldız bugün yine konuğumuz. Evet. Hoş geldin. Hoş buldum. Volkan'cığım zaten sen program senin, dükkan senin. Ya benim buralar hep. Diyor. Şimdi önce niye siyah giyindiğinizi ve konsepti ve konu başlığını birbirinizle konuşup benle konuşursanız sevinirim. Tabii. Siyah giyindik çünkü konumuz biraz üzücü. Evet. Üzülebilirsiniz videoyu izlerken, açık Bu arada konuşalım. bu video tamamen bir spoiler. Evet. Hep diyordun ya bu video tamamen bir spoiler. Benim en sevdiğim, Evet. ben kesin izleyeceğim o videoyu. Bu video tamamen bir spoiler. Çünkü giriş yapabilir miyim? Tabii ki de. Herkese merhaba. Dojo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Bahar'la beraber bizim için ya ve buna katılacağınızı düşündüğümüzden dolayı en üzücü 10 anime ölüm sahnesi yaptık. Karakterlerin ölümlerini. Vay çok ilginç. Gerçekten bizi duygulandıran ve zaman zaman şaşırtan da bir sürü şey var. Bunları tanıtacağız paslayarak kendimize. Evet, ben de spoiler yiyebilirmişim şu an, bunu fark ettim buradan ama olsun. Alışırız. Alışıyorum. Siyah da bilerek giydiniz. Evet, biraz saygımız olsun diye. O zaman ilk animeyi, ilk ölüm sahnesi, doğru mu? Evet. Üzücü ölüm sahnesi. Sevindirici ölüm sahnesi var mı ki? Var da yani biz koymadık. Sizin üzüldüğünüz mü? Evet, genel olarak yani izlerken kötü adam da üzülüyoruz. var burada yani. Kötü adamların ölmesine sevinmiyoruz. Ya şimdi Ölüm her şöyle. zaman. Sosyal medyada. Yani şimdi şöyle adamın şöyle genelde animede çok bir kültürdür böyle birisi öldüğünde ölmeden önce onun bir geçmiş hayatını görürsünüz, öyle ölür adam. İşte o adamın geçmiş hayatını görüp üzülebiliyorsunuz da ondan koymadık çok. Ya, öyle yapıyorlar zaten. Evet. Kötü biri öldüğünde geçmişini gösteriyorlar. Aslında işte şöyle Aslında iyi bir zorluklardan adammış geçti. da, Evet işte hani aslında tüm kötüler böyle. Hani kötü olarak kimse doğmuyor. Ama hani biraz ajitasyon yapıyorlar orada. Doğanlar. O zaman ilk tavsiyemizde bir konuya bir ısınalım. Ben de Tabii. bir algılayayım. Hani ne de olsa tavsiyeye soru bulabiliyoruz da burada ilginç bir konu. Buyurun. İlk tavsiye olmuyor. Ne oluyor? İlk öneri evet. Öneri mi? Bu bir Attack on Titan'dan spoiler. Evet. Bunu böyle anlatacağız bu arada. İzlemediyseniz dinlemeyin. Aynen. Bu Attack ön bilgi. Evet. Aynen. Bu bir Attack on Titan'dan ön bilgi. Eğer Attack on Titan'ı izlemediyseniz ya da bu spoiler'ı kaldıramayacak olursanız lütfen diğerine geçin. Attack on Titan'dan spoiler olduğunu söyledim. 9.'ya söylüyorum. Sasha. Kim bu Sasha? Sasha bizim ilk sezonda da gördüğümüz fakat 4. sezonun 2. partında ya da 1. partında hatırlamıyorum ölen bir karakterimiz ve gerçekten ben o zaman mangasından değil animeden takip ediyordum ve öldüğünde şöyle oldum. Şaka. Çünkü ölümü gerçekten çok nasıl diyeyim bir kızın yani aslında spoiler verebilirim değil mi artık? Ben tabii ki de. Bir karakter var. Karakterin adını hatırlamıyorum. Bir kız. Ve bu kız aslına bakarsanız orada artık konularda bir tık artık oranın siyasetine döndüğü için o siyasette bir nevi öne atılmak, birazcık gözükmek amacıyla ve tepki yaratmak amacıyla gidip aslında başka birisini öldürüyor ya da oradan birisini öldürmek istiyor ve gidip Sasha'yı öldürüyor ve bu Sasha burada hemen masum kişilerden bir tanesi ve aslına bakarsanız orada birçok karakterle bağ kurmuşsunuzdur ama Sasha bizim için birazcık daha böyle hani kolay bağ kurulması. Aynen yani çünkü Sasha nasıl diyeyim böyle çok kötü bir karakter değil. Genel olarak herkesle iyi geçinmek isteyen bir karakter ve yani ölmesini istemeyeceğiniz karakter aslında. Tüylerim diken diken oluyor böyle çok. İlginç bir yani, konu. Yani bence iyi bir animecinin spoiler da ise evet. Bu bölümü izlemesi lazım. Ölüm sahnesi ise bir dediğimiz gibi bu suikastçının balona gizlice sızıp silahla vurulması diyeyim. Ve herkesin önünde silahla vurulması. Çok üzücü ya abi. Sen izledin mi?
Ben Attack on Titan izledim ama oraya kadar gelmedim. Ha, anladım. 4. sezonda falan öyle. Karakteri tanıyorum ama Siz o zaman burada şöyle diyeceksiniz. Benim için değil mi? Şu an ortak animelerimiz de var ama. Ortaklar da var. Aynen. Yani bunda Volkan'ın en iyi üzücü ölüm sahnesi. Ya bu en iyisi değil. Biz buraya karma koyduk. Evet, bu karma. Tamam yani işte anladım. Aynen. Tamam. Çok güzel. O zaman devam edelim. İkinciye geçmeden önce soru şu. Ağladığınız bir ölüm sahnesi var mı? Var. Var. Yani Senin? şöyle hüngür hüngür ağladığım Tamam, yok ama olsun. gerçekten gözümden yaş geldiği böyle hani bir tane hele var orada biraz müzikle ilgili ve bir süre o tarz müziği dinleyemedim yani. Ben yani bilgisayardan izliyordum. O kadar ağlıyorum ki monitörü görmüyorum. Anime bitmiş. Hadi be. Evet. Anime bitti ama şöyle animenin dışında ekstra bir bölümü daha var mangasının. Hani İngilizce zaten. Gözlerim yaşlı, monitörü görmüyorum. İngilizce çevirmekte zorlanıyorum ağladığım için. Okuyamamıştım. Hala da okumadım. Okursam ağlarım yine büyük ihtimalle. Öyle kaldı orası. Manga mıydı? Animesini izlemiştim. Animesini Animesi. izledikten sonra ağlamıştım. Seninki? Bu arada İngilizce'nin aklıma geldi. Ben bir keresinde bir anime o kadar çok bağlıydım ki çok hiç bilinmeyen bir animeydi bu arada. Hatta bilinmeyen animelere koydum galiba. Animenin şu an adı aklımdan gelmiyor. O yüzden bir anime diye geçeceğim. Anime İngilizce olarak çıkmamıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Japonca çıktı. İngilizceyi çevirmemişlerdi. Ben gidip Japonca yazılı panelleri Türkçe'yi çevirerek okuyordum o mangayı. Yani Evet. Bu ne aşk ya. ya bu nasıl bir şey? Ben şu an düşünüyorum oğlum manyak mısın falanım yani. Ama değdi mi değerdi bence yani. Yine olsa yine yaparım. Yine olsa yine yaparım. Yine olsa yine ağlarım. Ağlamadım onda Ben ama ağlarım. yani. Ben yine alırım. Aynı sahneye bir daha ağlayabilir Aynı misin sahneye bir Bahar? daha alırım. Evet, ben de bu arada aynı sahnede bir daha. Deli misiniz ya? Ya şöyle Öyle hani yani. kendimi yıpratmak için ağlamam. Gerçekten bana onu tekrar verebileceğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. O yüzden tekrar ağlarım büyük ihtimalle. Süper. O zaman sıradaki en üzücü ölüm sahnesi tavsiyenizi. Sen o. Sıra yapalım. Spoiler içeriyor mu? Ben bunu alamam. Hayır yani seninkini al. Tamam, mantıklı. Animeyi söyle. Sıradakini yapamam mı çünkü? Şimdi şöyle Animeyi söyle musun? Tamam, dur sakin ol. Spoilerımız Bungo Stray Dogs'tan. Aslında hani animede zaten öldüğünü öğrendiğimiz bir karakter. Hani direkt ilk ölümünü gördüğümüz değil de hani öldüğünü biliyoruz. Ama nasıl öldüğünü sonradan öğreniyoruz. Bizi asıl vuran da orası zaten. Nasıl yani, anlamadım. Ya animenin başında, daha doğrusu ikinci sezonda önem kazanan bir karakter bu karakter. Ya, bu animede zamanda yolculuk yapılabiliyor gibi söylüyor. Ya evet, bu geriye dönüş yapılan kısımlardan bir tanesi. Flashback diyoruz ona zaten. Animede zaten karakterin öldüğünü biliyoruz. Ölen bir karakter, ismi Odasoku. Öldüğünü biliyoruz ama hani nasıl bir karakter, nedir ne değildir bunu bilmiyoruz. Geriye dönüş yapılıyor ikinci sezonda. Odasoku nasıl bir karakter olduğunu öğreniyoruz. Port Mafya'da nasıl bir işinin olduğunu öğreniyoruz. Diğer karakterlerle ilişkisini öğreniyoruz. Sonrasında nasıl öldüğünü öğreniyoruz. Ağlamadım izlerken. Hani böyle çok bitap düşmedim ama gerçekten hani hak etmiş ölümünü dediğim bir karakterdi. Aslında spoiler'ı yiyorsunuz siz. Evet. Bir önceden aynı Stephen King'in yaptığı gibi siz önceden spoiler'ı yediğiniz halde o kişinin hayatını öğrenmeye devam edip o sahneyi yiyorsunuz. Ne yaptığımı kimse görmüyor. Yok. Öyle ama hani mesela Bungo Stray Dogs'u izlememiş biri Odasoku karakterini biliyorsa ve ölmediğini biliyorsa ki bu çok ihtimal dışı bir şey ama yine de hani bir spoiler olarak geçtim. Tamam. Spoiler. Hatta biz YouTube kapağına yazalım mı Volkan? Spoiler içeriyor. Bence yazmalısın. Spoilerlı diye. Spoiler için Öyle bilgili. Yani yazmana gerek yok. Biz başta zaten söyledim zaten. Direkt Gintama'ya girmeseydim daha iyiydi tabii de. Değil mi? Başlarken. Ya bir yazabiliriz aslında. Hani YouTube'un atıyorum şuraya kadar şu anime, şuraya kadar şu anime o ibreden Çizgiler. bulabiliyorsun ya. Evet. Onu koysak Çok mesela güzel bence olur. daha Çabuk atlayabilirler. aynen çabuk atlayabilirler. Hayır abi, yesinler spoiler'ı. Yemesinler. Tamam. Ayıp. Abi çok vallahi yani Ayıp. kötü bir şey ya. Tamam. Bu program, yani bu bölüm spoiler. Biraz zor olacak. Yani hemen hemen her şeyde spoiler vereceğiniz için hani ayrıca bir durum. Tamam, onu da yaparız. Peki birincisi neydi? Sasha. Sasha, ikinci de Odasoku. Odasoku'ydu. Odasaku. Odasoku. Odasaku ya. O da satıyor. Ya hayır yapmayın. Peki
Üçüncüye geçeceğiz. Şimdi biraz hızlı gidiyoruz ama arada böyle güzel sorular soracağım. Bekliyoruz. Şöyle sorayım. Japonların cenaze törenleri hemen hemen aynı mı işleniyor ve nasıl? Biraz bize oradan da bilgi verin. Yani ben Tokyo Revengers'ın 2. sezonundan gördüğüm kadarıyla normal hani Amerikalılar gibi. evet, hani- O biraz dinle alakalı. Dinle alakalı. Yani herhangi bir başka bir gelenekleri, görenekleri yok. Hayır, ekstra Normal görmedim. biliyorlar. Bir şeye bakıyorlar mı? Yüzüne açıyorlar falan. Hani Ya hani Hristiyanlıktaki gibi. tabut konuluyor, herkes toplanıyor. Konuşma yapılıyor mu bilmiyorum, orayı görmedim. Herkes tabutun başına geliyor teker teker, o yapılıyor yani. Ya o biraz dinle alakalı. Din Evet. eğer öyleyse o şekilde yapıyor. Onlar Hangi ona din uyuyor üzerineyse. Üçüncüye geçmeden peki aksiyon, bilim kurgu, yaratıklar oralarda öldürüldüğünde de normal bir cenaze yapılıyor mu? Yani şöyle çok rastlamadım ama mesela şöyle bir şey oluyor. Çünkü ölüyor gidiyor. Yok. Öldü gitti lan. Birisi öldü gitti de var. Ama mesela atıyorum o bizim için ya da ana karakterin atıyorum önemli bir şeyse onun cenazesi öyle yapılmıyor. Yani gidelim tabuta koyalım falan değil. O yani atıyorum onun yası tutuluyor. Ya da Anılarla yapılıyor. anılarla yani. yapılıyor yani. Onun yası tutuluyor genelde. Gidip de gömelim olduğu da oldu da yani çok görmedim. Siz zaten böyle bir bölüm yaptığınıza göre bu önemli bir kriter. Çok önemli bir karakter. O zaman üçüncü... Çünkü mangakalar birini öldürmeye o kadar bayılıyor ki. Ve hiç beklemediğimiz karakterleri. Bir Yani. anda şeysin böyle, karaktere bağlanıyorsun, diyorsun ki bu karakter önemli bir karakter olmalı. Özellikle Bungo Stray Dogs'ta da çok fazla var bu aslında. Hani evet diyorsun, güzel gidiyor, önemli karakter, çok da sevdim oluyorsun. Bir anda ölüyor sonraki bölüm. Ya da Mangada. Out mangakası ya da işte GG gibi, Jujutsu Kaisen mangakası gibi böyle darphane gibi sürekli birini öldürebilirsin yani. Can sıkılıyor, birini öldürüyor. Yani. Harbiden öyle bu arada, biliyor musun? Çok üzücü. Peki Hatta ben geçen şeyde de söyledim. Tabii o biraz yalanmış, sonra da öğrendim da. Millet Twitter'da şey diyor. Şimdi Jujutsu Kaisen'in mangakası Gege Akutami diyorlar ki Twitter'da, arkadaşlar bir karakteri Twitter'da çok konuşmayın. GG tweetler okuyor, kimi sevmiyorsunuz onu öldürüyor yazıyorlar. Ben inanırım bu arada. Kimse ya, o yüzden herkes böyle sevmediği karakteri falan. Kanka şu çok iyi karakter falan yazmaya başlıyor. Güzelmiş. Tabii o biraz yalan bir soru değil mi? soru şu. Yeni şeyi almadan önce tavsiyenizi ya da önerinizi söyleyemiyorum hangisi olduğunu. Mangaka sizin sevdiğiniz bir karakteri öldürüyor ve sinir oluyorsunuz ama izlemeye devam ediyorsunuz. Evet. Tamam. Bu başarılı bir Adam aslında... sonuçta bizim burada bunu üzülmemizin adam onu çok iyi işlemesi. Mesela burada ilk bölümden ölen de bir karakter var. Ama ben gidip o animeyi izliyorum. Çünkü diyorum ki bu herif bunu bu kadar iyi bir şekilde öldürdüyse daha ne beklerim? Saygı duyuyorum ve Yani- devam ediyorum diye. Bende de şöyle bir şey var. Hani evet, ne kadar ama şöyle, mesela animeler bittikten sonra genelde böyle bir boşluğa düşmemizin sebebi karakterlerin, yani anime bittikten sonra ne yaptıkları veya hani ölenlerin ölenler artık ne yapsın, çok bir önemi yok ama hani o karakterler ne yapıyor, şimdi nasıl işlenecek, şu an şu olay olsaydı ne olurdu mesela gibi düşünülüyor. Hani ölen karakterlerin anısı nasıl yaşatılıyor? Sonra karakterler ne yapabiliyor mesela? Hani nasıl işleniyor karakterin ölümü? Nasıl bir etki yaratıyor animede? Bu da bizi etkilediği için aslında biraz da sürüklüyor ölümler. Evet, mesela Naruto'da de vardı. Birisi öldüğünde onu Kuchiyosa diye bir teknikle tekrar geri çağırabiliyorsun. Ha, o artık şey yani. Yani Ya biraz önemli bir şey ama ya ben bilmediğim için bilmiyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hani benim şu an en aklımda kalan anime işte Cowboy Bebop olduğu için Spikey'i öldürdü mangaka. Zaten kısa bir şey ama öldürmez. yani şöyle ana karakterin ölmesi demek bir hikayenin kalmaması demek ki zaten. Yani Buradakilerin hiçbir ana karakter değil mi? bakıyorum. Ya şöyle sonda mesela ölen Yani- karakterlerimiz var. Ölüyor ölmesi ve normal, dizi bitiyor. beklenebilir durum. İşte Evet. Aynen. Spike'i sonda ölse ki Ölmüyor. Spike'i sonda ölse evet, ne diyorduk? Spoiler'ın babasını verecektim. Bir şey söyleyeceğim. Spikey'i ortada öldürse izlemez miyiz? Biz? Hayır. Niye Ya, izleyesin çok ki? iyi. Niye Oradan bir ana ölüyorlar? karakter. Neydi şeyin adı? Ya hayır, ana karakter ölüyor sonuç olarak. Sen Ana karakter, işte yeni bir ana karakter çık. Mangaka dediğin adı. O zaman Şimdi- hikaye değişir. hikaye değiştir o zaman ama. Sen o herifi bağ Abi kurma. hikaye dediğin bir adamın hikayesini anlatmıyor. Orada başka bir hikaye var. Yani
şimdi programı şeye çevirmek istemiyorum tabii ama Cowboy Bebop'a karakterlerin ölümüyle ilgili düşüncenizi anlamaya çalışıyorum. Bir muhteşem bir dünya yaratmış. Bir işte atıyorum evren var, gezegen var. Gezegeni yöneten muhteşem bir kral var. Bütün dizi onun üzerine giriyor. Çat diye öldürüyorlar. For example neydi şu dizinin adı ya, gelmez şimdi aklıma. Orada da kralı Vikingler'de. 1. sezonda aslan gibi çat 3. sezonda öldürüyorlar. Daha ne izleyelim, baş karakterdi. 3 sezondur izliyorsun. 4. sezonda oğlu alıp gidiyor mesela. Tamam ama sonuçta o karakterle bir bağısı var. Yani oğlu var mesela yani. Atıyorum Naruto gibi. Çocuğun oğlu devam ettiriyor seriyi. Ama sen nefret ediyorsun ondan. Çünkü kötü yaptılar. Çünkü Boruto çok potansiyeli olan bir karakterdi. Ama çok kötü yaptılar karakteri. Neyse konuya dönelim. Şimdi yine Boruto'yu sövmeye başlayacağım şimdi. Evet, sakin ol. o Boruto topa girdi mi şey yapmıyor. Tamam. O zaman 3. en üzünçlü ölüm sahnesi hangisi gençler? Naruto dedik. Naruto'dan bahsedeceğim. Bu şu anda Naruto Naruto spoilerı. Naruto'da çok fazla kişi ölüyor ama ben hemen burada en üzüldüklerimden bir tanesini koymak istedim. Zaten bu herif Naruto'nun hocası. Hocası. Yani güzel. Ya zaten hemen en yüksek duygusal bağa sahip insanlardan bir tanesi. Jiraiya. Jiraiya bir görevde ölüyor. Pain'ler tarafından öldürülüyor. Pain'leri açıklamayayım biraz uzun. Pain'ler tarafından öldürülüyor. Ve aslına bakarsan Pain dediğimiz kişi de Jiraiya'nın eski bir öğrencisi. Now, it's about time I put down my pen. Oh, that's right. What should I name the sequel, I wonder? Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. Öğrencisi. Ama oralar biraz karışık. Çok girmeyeceğim oralara. Pain tarafından öldürülüyor ve Naruto'ya bu söylenmiyor. Ya daha doğrusu Jiraiya'nın Pain'lerle savaşacağı bir savaşa gideceği Naruto'ya söylenmiyor. Ama Naruto'ya Jiraiya geri dönmediği için ve Jiraiya giderken de çok fazla söz veriyor. Kız arkadaşına falan. Kız arkadaşı değil bu, karışık yine. Naruto'ya söyleniyor ve Naruto çok uzun bir süre depresyonda kalıyor. Ve ardından işte çok güçleniyor ve gidip Pain'lere saldırıyor. Beni çok üzmüştü. Yani niye üzdü? Yani çünkü orayı algılayamıyorum şimdi. Şimdi karakter icabı ölmesi gerekiyorsa ve iyi işlediyse öyle. Ama seni niye yaralıyor mesela? Çünkü bu karakter üzerinde soruyorum. Bu karakter üzerinde çünkü bu karakterle ben bir duygusal bağ kurdum. Bu Ne, karakter nedir o? ne kadar Naruto'nun hocasıysa Naruto'yu öğrettikler. Şimdi Naruto dediğim gibi uzun soluklu bir anime olduğu için siz Jiraiya'yı dolu görüyorsunuz. Dolu görünce her de şeyini biliyorsun. yani herifle bayağı bilin Naruto eğitim alırken yanında ben de eğitim alıyorum yani bir nevi. Vay güzel. Böyle olunca da benim hocam ölmüş gibi oluyor. Bu güzel. şekilde. Aldım cevabı. Aynen. İyiydi. Naruto'yu ben izlemedim açıkçası. Ama çok uzun canım, nasıl izleyeceğim? Ya aslında böyle değil, birçok anime var. Ben hepsini 12. bölümde bitiriyorum. Çok sinir bozucu bir şey. Ben Naruto'yu da böyle... Naruto'yu hiç Naruto'yu hiç başlamadım. Ben Hunter x Hunter'da 12'de bıraktım mesela. One Piece'de 12'de bıraktım. Biraz... Hunter x Hunter değil, Hunter X değil mi? Hunter x Hunter. Hunter. Hunter Hunter deniyor. Pardon. Yani, evet. Öyle. Ben Jiraiya nasıl öldüğünü biliyorum aslında. Hani sahnesini de biliyorum. Jiraiya'nın kim olduğunu da biliyorum. Ama o duyguları hissedemem çünkü karakteri çok tanımıyorum. Karakterin Naruto'ya etkisini çok güzel bir şey, anladım. bilmiyorum. Hani bu yüzden karşılaştırmalar iyi. Bu kadar üzülmem diyorsun. Yani şöyle, bana anlatınca üzüldüm. Hani kim olduğunu, Jiraiya'nın nasıl bir iş başardığını, hatta nasıl bir karakter olduğunu anlatınca üzüldüm. Yani size şöyle anlatayım. Naruto'nun imza yeteneğini Jiraiya öğretiyor. Yani siz Naruto'yu Rasengan'dan biliyorsanız Rasengan'ı Jiraiya öğretiyor. Ağlıyorlar. Yani şu an ben de ağlamak istiyorum yani. Peki bu spoiler'ı yedirler ya, ön bilgiyi. Ne zaman ölüyor? Hangi sezon? İleride ölüyor. İleride ölüyor. İleride Yeni ölüyor. başlayacak biri. Yeni başlayacak biri. Ya ama biri onun ölme ihtimalini düşünerek. Düşünemez. Hadi be. Yok. Sen o ağır spoiler verdin. Düşünemez. 500 lira verirsen yayınlamam bunu. Yani şöyle. Neyse çok üzüldüm. Şimdi moralim biraz bozuldu. Değiştir. O zaman yeni Süvarsana var. Yeni Şakasın Kötü ya. olur. bu kafaya dikmeyi çekmeyelim. Biraz kötü Harbi oldum kötü ben. oldu. Ne diyorduk? Şimdi Devam edelim. Neden bu kadar kötü oldun?
Dedim. Dediğim gibi işte ya. Hayır niye bu kadar abartıyorsun? Hayır, Gitmiş şimdi adam. şöyle evet ben eskiden izledim Naruto'yu ve eskiden öldü benim için ama yani sonuçta benim de bir artık şu Peki an artık buradaki listede en üzüldüğün o mu? en üzüldüğüm o. Diğerini söyleme. Sadece yani geleceğiz oraya. yani çok da değil. Yani hemen hemen hepsi aynı. Ben o kadar da üzülmem animelere yani. Güzel. Sıradaki senin mi? Sıradakini ortak anlatalım bence. Ha. Tamam mı? Şimdi çünkü ortak başladığımız bir anime. Evet. Ben başını alayım. Lütfen. O da devamını anlatsın. Çünkü ben mangasını okumadım. O da manga kısımlarını biliyor. Daha ayrıntılı anlatabilir Çok orada. mangakalı bir şey yok ki. Ya olsun yine de paneller Tamam. iyi veriyor duyguyu. Birlikte başladığımız bir anime. Vinland Saga'nın spoilerını vereceğiz şimdi. Hadi bakalım. Evet. Vinland Saga'da şimdi karakterimizin aslında gelişmesinde en önemli rolü olan ve karakterimizde etkiyi yaratan, onun ayakta durmasını... Babası. Yap, söyleyeceğim. Babası evet. Karakterimizin ismi Thors. Thors hani şöyle gerçekten şapka çıkarılacak bir herif konuda. Çünkü mental olarak, fiziksel olarak çok güçlü bir karakter. Hani gerçekten yapılı da bir karakter. Ve hani şeysin böyle, o ölünce sen de böyle hani abi böyle bir adam öldü ya falan oluyorsun. Hani nasıl lan falan oluyorsun ve devamını aslında daha çok ilgiyle bekliyorsun. Çünkü böyle bir karakteri öldürdüyse bunun yerini doldurması lazım mangakanın mesela oluyorsun. Nasıl ölüyor? Şöyle ölüyor. Şimdi ben anime kısmını biraz anlatacağım lütfen. Yanlış hatırlamıyorsam bir gemideler. Oğlu Thorfinn'le birlikte. Birkaç kişi daha var bunlarla birlikte ama savaştıkları, daha doğrusu Viking oldukları için zaten gören göreni bir kesiyor yani karşı taraf olduğu için. Düşman oldukları için daha doğrusu. Karşı taraftan gelen herifin adı, ismi neydi hatırlıyor musun? Torsel. Torsel. Yok Torsel değil. Neyse. Daha doğrusu Thorfinn'i öldüren adam diyeceğim. Onlar ismini hatırlamıyoruz çünkü. Geliyorlar. Tabii düşman oldukları için ok açıyorlar karşı tarafa. Çok fazla korumaları yok Thors'un tarafının. Hani çok fazla askerleri yok. Çünkü ticaret için sanırım çıkıyorlar diyorlar. Oraları çok hatırlamıyorum da. Çıkıyorlar yola, işte düşmanlarla karşılaşıyorlar. Ok atıyorlar diğerlerine. Thors orada Thorfinn'i korumak için çok büyük bir çaba sarf ediyor. Hani Askelat. doğru. Şeyle söylüyorlar herhalde. Öyle bir şey. Neyse. Ben o yüzden gördüğüm gibi söyledim yani. Tamam. Thors çok fazla yerden okuyor. Gerçekten her yerinden okuyor. Ve hani şeysi böyle artık öl bir adam. Hani artık öl bir adam. Ölme ama öleceksen de şimdi öl yani. Evet çünkü çok fazla acı çekiyor. Çok belli. Thorfinn'i korumak için çok fazla hani mental, fiziksel güç çok fazla harcıyor. O çabasını görünce bile hani gerçekten izlemeye değer bir anime olduğunu anlıyorsun ve Thorfinn'in çok güzel bir şeyler başarabileceğini düşünüyorsun. Ya babası buysa çocuğundan ne Çocuğun beklersin? nedir acaba diye düşünüyorsun. Birinci sezon çok güzel çıkarıyor bu şeyleri. Hani gerçekten hak ediyor ünvanını. Hani Thors'un çocuğu olma ünvanını çok iyi hak ediyor. İkinci sezon tartışılır. Böyle bir karakter. Hani öldüğünde gerçekten Volkan abi birbirimize bakıp demiştik ki vay be. Olmuştuk Öldü yani. ya. Gerçekten. O anda bir daha izlememe gibi bir şeyiniz Yok olsun bak ya. şimdi Aman şöyle falan. anlatayım. Bu adam Adam gibi İlk oldu. olarak. yani şimdi şöyle bu bir Viking animesi ve Thors ilk bölümlerde ölüyordu. Evet. İlk bölümlerde ölüyor ve biz izleyince şey dedik. Oğlum adam tank lan. Yani Böyle adam bir şey yürüyen olmaz. tank. Ve herif kendi hem ekibi için ve oraya kaçak giren olduğu için orada bayağı bildiğin böyle tanklık gibi. Herif duruyor böyle bütün hasarları kendine alıyor yani. Ya dersin tamam bu ölmemiştir bile yani. Evet. O Ben kadar güçlü bir karakter. yere yığılana kadar öldüğünü düşünmemiştim adamın. Evet. Çünkü hani o kadar okuyup hala dimdik durması öyle yani etkilemişti bizi. Ve şey yani bu herifle alakalı en kolay duyguyu yaşatabilme şeyi Thorfinn'den geliyor aslında. Thorfinn'in hem seslendirmesi, çünkü gerçekten orada çok büyük bir seslendirme önemlisi var. Hem Thorfinn'in kendine adaması bu işi ve seslendirmeni o kadar iyi yansıtıyor ki diyorsun ulan herifin babası öldü ya. Yani öyle olunca diyorsun yani bu çok iyi bir üzülmüşsün. anime olmuş yani. Çok üzülmüşsünüz. Yani. Ya şöyle İncinmişsin. Çok anlatırım burada yani. evet. Ya Thorfinn'de de çok büyük bir şey var. Karakter gelişimine katkısı var babasının Evet, gözlerinin önünde ölmesinin. Geliştiriyor karakteri. Birinci Sonra sezon oradan sadece. nemalanıyor yani mangaka.
Çok abi. Evet zaten. Bayağı bir besleniyor yani. Animenin öyle. başı zaten animede çabası oradan geliyor hani karakterin. Babasını öldüren kişiyi öldürmeye çalışıyor zaten anime boyunca. Ya birinci amacı sezon boyunca. oluyor yani. Evet. Daha doğrusu. Babasını öldüren kişiyi öldürmek Bir gibi. amaç doğuruyor. Ama tabii o sonra başka bir şekilde yol alıyor da. Evet, maalesef. Devam edelim. Şimdi yeni geçmeden önce şöyle bir soru sorayım. Biraz ters köşe gibi olsun. Mesela ya bunun yerine şu ölseydi gibi şeyler oluyor mu izlerken? Öldü. Ya bunu da öldürmeseydin mangaka. Sen de bir işi bilmiyorsun kardeşim. Bu hak etti gibi böyle maç seyreder, taraf tutar gibi şeyler oluyor mu? Var mı aklınızda? Benim var. Ya şimdi şöyle bir ilk verdiğim örnekti gibi. Mesela o ölmeseydi de oradan başka birisi ölseydi yine okeydi. Hayır işte Ahmet değil de Mehmet ölseydi gibi. Hı hı. Öyle bir durumunuz oluştu mu? Oluyor. Çok oluyor. Çünkü sevdiğim bir karakterse özellikle hani diyorsun ki hani bu önemli bir karakterdi ya bunu niye öldürdün? Şimdi bak bu şurada işe yarardı zaten falan diyorsun. Ölmemesini istiyorsun. Hayır. Ama tabii bu adam İki kişi ölüyor. İşte A kişisi ateş ediyor, öldürüyor neyse okluyor. Hani onun ölmeseydi, devam etseydi demiyorum. Onun yerine işte B kişisi ölseydi spesifik olarak bir öyle bir kişi var mı? Ya orada işte Odin ölmeseydi de işte Ahmet ölseydi. Çok zor bir soru sordum ama. Ya hepsinde var ya. Ben bunun hiçbirini ölmesini istemezdim. Onun yerine başka biri ölseydi hani Hayır. o değil de şu ölseydi Var. diyeceğim. Ya bunun yerine başka birisini seçerim. Ama bunu burada söyleyemem şu an. Tamam. Peki. O zaman şimdi sıradaki en üzücü ölüm sahnesi. Demon Slayer. Spoiler. Şimdi şöyle. Bu Demon Slayer'ın ilk filminden. Ve ben yani birinci sezonu bitiriyorsunuz ardından filmi izliyorsunuz. Bu şekilde bir süreç var. Ben filmi izledim. Ve yani daha doğrusu filmi şöyle izledim. Yani filmi evde izledim. Ve sonradan zaten Türkiye'ye ilk gelen film Demon Slayer'ın filmi. Türkiye'ye ilk gelen anime filmi Demon Slayer filmi. Ve ben gittim bir de bunu sinemada da izledim. Çünkü ilk defa sinemaya bir anime gelmiş yani. Evet. Gitmesek olmaz. Arkadaşıma gitmiştim ve zaten onunla da orada bir arkadaşlık kurmuştum. Şimdi şöyle ben bu herif evde izlediğimde öldüğünde gerçekten çok üzüldüm. Ben bu niye hala spoiler söylemiyorsun evet. Rengoku Kyojiro. Şimdi normalde siz bu adamı çok fazla animede görmüyorsunuz. Ya aslında bakarsanız o film sırf o adam için yapılmış gibi bir şey. Zaten neredeyse bu herifi başta tanıyorsunuz ve sonda da herif ölüyor. Bir nevi öyle. Sen izledin değil mi bunu? Evet izledim. Evet tamam o zaman şimdi şöyle. Birbirinize de spoiler vermemeniz Destekliyoruz birbirimizi bir yerde. Senin tam kulaklığını kapatalım böyle. Yok. Rengoku Kyojiro'nun ölümü çok asil bir ölüm. Yani gerçekten asaletin bir şeyi dersiniz. Ölümün asaleti mi olur? Yani şöyle adam gibi ölüyor. Yani bütün herkesi korumak için bir nevi kendinden ödün veriyor. Japonlar bayılır buna. Aynen. Ben bunu bir evde izledim. Evde izlediğimde gerçekten çok üzüldüm ve dedim ki tamam bu bir dur bir ya falan oldum yani. Ve gidip filmde izlediğimde de aynı etkiyi yarattı bana. Benim burada anım var. Rengoku'nun ölümüyle alakalı. Bitireyim hemen anlatacağım Tamam. ondan sonra. Rengoku Kyojiro bir ateş haşırası. Haşıraydı değil mi? Aşırı. Haşırası. Haşırada burada kılıçlar kullanılıyor ve burada atıyorum siz ateşte en iyisiseniz haşıra oluyorsunuz. Bir nevi Naruto'da hani demiştim ya En muhtar iyileri. oluyorsunuz, Hokage oluyorsunuz o tarz bir şey. Haşıra oluyorsunuz. Ateş haşırası. Ve burada bir nevi bir ark yaşanıyor. Ark da bir nevi bir savaş demek. Bu savaşta Rengoku hemen hemen en güçlü sınıflarından bir tane iblisle savaşıyor. Ve bu iblisle savaşırken bu iblisi öldüremeyeceğini fark ediyor. Ve çok yani kendi adını verdiği bir tekniği açıyor. Onunla savaşırken kalbinden bir nevi iblis kalbini söküyor. Ve zaten fandom buna bayağı dalga geçiyor aslında bakarsanız da. Evet. Ondan sonra gelirim. Bu şekilde ölüyor ve beni gerçekten çok üzmüştü. 2 seferde de çok üzdü. Çünkü yani düz bir ölüm değil. Adam herkes için gerçekten asil bir şekilde ölüyor yani. Ve en sonunda da bizim ana karakterimize yaptığı konuşma ve ölürken de annesini falan görmesi. Yani ateşe kömür atıyor, odun atıyor artık ne dersen yani. Senin anın neydi? Benim anım şöyle, ben direkt sinemada izledim. Arkadaş bulamayıp tek gittiğim bir sinemaydı bu. Gerçekten. Aynen. Ulan üçüncüye gelirdim ya. Ya oğlum boş ver şimdi orada karıştırma.
Gerçekten kimseyi bulamamıştım. Tek gitmiştim. Zaten gittiğimde de çok fazla kişi yoktu. Hani şeydim, oturduğum sırada arkamda önümde kimse yoktu. Oturduğum sırada tektim zaten. İzliyorum, gayet güzel gidiyor film falan. Sona doğru işte o savaş kısmı yaşandığı zaman işte soundtracklar geliyor. Böyle şeyler hani pekişiyor, iyice böyle odaklanıyorsun ekrana falan. Hani, Tahmin ettin mi bu arada? yani ben aslında iblisin öleceğini düşünmüştüm. Ben de. Çok fazla hani Çok güçlü çünkü o sahne. Rengoku'nun öyle bir anda ölmesi beni çok da şok etmişti aslında. İzliyorum, öldü adam. Ben aslında Rengoku'nun ölmesine üzülmedim. Inosuke miydi? Şu şeyi takan, domuz kafası takan. Ben onun üzülmesine üzüldüm. Çünkü o karakter şöyle bir karakter aslında. Birçok şeyi dalgaya Ben bile vuran. merak ettim ya. Öyle hani çoğu şeyi dalgaya vuran ve hani nasıl desem güçlü durmaya çalışan bir karakter. Duyguları biraz da içinde yaşıyor. Onun böyle ağlaması beni çok şey yapmıştı. Hani o bile ağladıysa ben de tam ağlıyorum falan demişti. Böyle sessiz oturduğum yerde ağlıyorum. Kimse duyamaz ama hani öyle bir durumdu. Biraz değil, üzülmüştüm. Haşiralar arasında ölmesine konuşmadım. Haşiralar arasında Rengoku çok önemli bir karakter. Zaten ateş dediğiniz şey en bilindik. Çok neşeli bir karakter. Ve çok neşeli bir karakter ve çok güçlü bir karakter. Hem Inosuke'den örnek vereceğim hem diğer Haşiralar Rengoku'nun öldüğünü duyunca lan Rengoku'yu bile öldürecek bir tehdit var karşımızda diyorlar. Ve Inosuke de şey demişti. Hani ulan Rengoku'yu öldürdüler işte diyordu. Sonra yine böyle şeyle hadi Tanjiro kalk biz şey yapmamız lazım, antrenman yapıp güçlenmemiz lazım falan ama bir yandan da ağlıyor yani. Evet, o çok sesi kötüydü. duymak iyi aktarmışlardı o Evet. sesi. Öyle yani. Kötü maalesef. Üzücü. Yani bir ölüm sahnesini böyle Daha ne kadar ballandırabiliriz. ballandırarak anlattığınızda bu animeye karşı olan sevginizi iyi bir şekilde anlatıyorsunuz. Yani mesela bu belgeseli, bu bölümü diyeyim, belgesel demeyeyim, bölümü izleyen birinin yani mantık olarak diyor ki bir insan ya koca kızsın, tamam gitmişsin animeyi seviyorsun. Ya çizgi karakter ne kadar iyi işlenmiş olabilir ve nasıl ağlayabilirsin ki yani. Tabii ki ben hani bu işlerin içindeyim. Kurgu, çizgi film değil yani düz sesle bile ağlarsın, hiç önemli değil. Orada o mevzuyu o kadar güzel işlemiş ki adamlar sizi yakalamış ve sizin o işi nasıl içine girdiğinizi ve severek izlediğinizi çok iyi anlatmış. Acaba tatlı tebessüm vardır ya. Rengoku'da var o yani. Adam Süper. öldükten Gülerek sonra ölüyor. adam zaten. öldükten sonra bile gülüyor yani. Güçlü olmalısın Onu diyor caption'ını yani. koyalım ekrana. Ay mükemmel olur. Devam ediyoruz. Şimdi bu tabii belgeselle o soruları sormanın çok mantığı yok ama aslında sorulabilir. Üzüldüğünüz sahneler var ama ulan iyi ki öldü dediğiniz tonlarca vardır. Sevmediğiniz karakterlerin ölmesiyle ilgili bir bölüm yapmaya bile gerek yok. Çünkü sevmediğiniz çok vardır. Hı hı. Çünkü zaten kurgu onun üzerindedir. Birini çok seversiniz. Aklıma bir tane geldi. Ona mı? Ha, buna mı? O şey yapabilir. İlk aklınıza gelen var mı mesela? Ulan iyi ki öldü burada falan dediğiniz. Benim yok. İyi ki öldü. Yoksa devam edelim. Hani ilk aklınıza biri gelmiyorsa. Yani şöyle öyle genel olarak ana kötü karakterler olabilir yani. Peki şeye ne diyorsunuz? Birinin ölümüne çok üzülmedim ben ya. Çok sevinmedim yani. Ana karakter olarak değil mi? Mesela yani. Düşman çok nefretlik. Oh iyi ki öldü de kurtuldu. Yani o düşmanın bile öyle çok sevindiğimi hatırlamıyorum ya. Ya ben yes yaptığımı düşünmüyorum. Yani şey böyle öyle bir reaksiyon verdiğini düşünmüyorum. Ağlıyorsunuz iyi karaktere. Şükür kötü öldü karakteri demiş. sevinmiyor. Ölüm zaten sevinilecek bir şey değil benim Yani, açımdan. Şükür O yüzden. öldü dediğim olmuştur yani. Çünkü çok uzun. Mesela Demon Slayer'da yine. Şunu yapmışızdır. Ya artık yani. Tamam hani Olmuştur kanka da. yani. Kaç capture oldu bitsin artık gibisinden. Aynen. Sadece şunu Futbolcular yapıp bırakıyoruz. koşmadınız yani. Yok öldü. Yok olmadı. Peki sıradaki en üzünçlü Sende. Ben mi yapayım? Evet. Tamam. Şimdi Banana Fish'ten spoiler vereceğiz. Banana Fish benim o anlattığım üzücü, ağladığım anime. Dediğim gibi yine olsa yine ağlarım. Ama şöyle, eğer Banana Fish'i biri biliyorsa zaten bu karakterin öldüğünü de biliyordur ama iki kişiden bahsedeceğim şu an ölen. Şimdi ilk ölen karakterimiz hem kronolojik olarak da ilk ölen karakterimiz Shorter diye bir karakter. Bu karakterin animede ölmesini hiç beklemiyorsun. Çünkü hani animeye
neşe katan, çok ne denir, ayakta tutan bir karakter animeyi. Ve hani çok da böyle birçok yerde karakterlere yardımcı oluyor falan filan. Ölme şekli de çok üzücü. Şimdi bu karakterlerden bahsetmem lazım çünkü ölürken yanında olan karakterler. Biri Eiji, diğeri de Ash. Zaten başroller bunlar. Shorter'a bir uyuşturucu veriyorlar. Böyle bir sahnedeyiz, artık o sahneyi çok tasvir etmeyeceğim ama Shorter'a bir uyuşturucu veriyorlar. Eiji'nin üstüne atlıyor. Hani artık şey yapması için, nasıl desem, onu öyle bir yönlendiriyorlar ki Shorter'ı Eiji'yi öldürmeye çalışıyor. Hani kafası gitmiş o kadar. Ash de hani Eiji'yi kurtarmak için Shorter'ı öldürüyor. Ve o anki Ash'in yaşadığı şok. Eiji'nin yaşadığı şok. İşte Shorter tekrar öldükten sonra yanına gidiyor Ash mesela. Hani oradaki sahneler falan. Hiç beklemediğim bir yerde, hiç beklemediğim bir şekilde ölen bir karakterdi. Diğer ölen karakter kadar üzülmedim ama beklemiyordum diyeyim. Diğer ölen karakterimiz zaten dediğim gibi Banana Fish biliniyorsa bu karakterin öldüğü de biliniyordur. Evet. Diğer karakter de Ash. Zaten izlemedi ama biliyor. Yani zaten Banana Fish biraz marka olmuş. Banana Fish ise tam ölüyor birileri dersin. Evet. Yani. Öyle bir şey. Hani markası. Banana Fish'i konusundan daha çok kimin öldüğü biliniyordur. Aynen. Büyük ihtimalle. Bu karakter. Öyle mi? Evet, bu karakter de Ash zaten. Çok spoiler olmaz diye düşünüyorum ama yine de geçmek istedim. Biliyorlarsa birilerinin öldüğünü niye izlesinler Banana Fish'i? Nasıl ölüyor? Konusu ne oluyor mesela? Niye O zaman ölüyor ki? spoiler olmuyor değil mi? Bilmeyen de olabilir diye Yani şey yaptım. Çünkü bilmeyen de ölen bir olabilir. karakter ya. Kitabın sonunda ölüyor. Ölüş şekli şöyle. Hani kitabın artık böyle animenin devam etmesini isteriz. Çünkü karakterler ayrılıyor animenin sonunda ve tekrar birleştikleri zamanı çok bekleriz böyle. İşte Ash bir Japonya bileti alsın. Amerika'da şu an geçiyor tüm olaylar. İşte Japonya bileti alsın, Japonya'ya gitsin, Eiji ile tekrar buluşsun istiyoruz. Fakat maalesef işte ayrılıyorlar. Eiji artık Japonya'ya geri dönüyor. Japonya'ya geri döndükten sonra Ash bir kütüphanenin yanından geçerken bıçaklanıyor. Bıçaklandıktan sonra işte bıçaklanmış bir şekilde kütüphaneye gidiyor. Eiji'ye bir mektup yazıyor. O mektup zaten üzücü. Evet. Olay üzücü. Japon'da işte- bu mektup hastalığı var ya. Sus. Tam öyle yerindeyim de. Yazıyor, kafasını koyuyor mektubun üzerine. Kan dökülüyor zaten mektuba falan. Şey yapıyor böyle, işte kafasını koyunca bayağı duruyor, gülüyor böyle hatta falan. İşte kütüphanedeki görevlilerden biri Ash'in yanına geliyor. Diyor ki işte beyefendi burada uyuyamazsınız, kütüphane burası hani falan diyor. Sonra Ash'in cevap vermediğini görünce şey yapıyor, sanırım mutlu bir rüya görüyor diyor böyle. Sonra orada bitiyor zaten anime. Hani Komple bitiyor. komple bitiyor. Hani daha doğrusu şöyle, manga bölümü var dediğim gibi. Ben onu okuyamadım. Hala bilmiyorum ne olduğunu. Sadece Eiji saçlarını biraz uzatıyordu, onu hatırlıyorum. Onun anılarını saklayabilmek için, Ash'in anılarını saklayabilmek için. Böyleydi açıkçası. Ben izlemedim. Hiçbir fikrim yok neredeyse ama o sahneyi biliyorum yani. Evet, o üzücü bir sahne. Sadece buradan mı biliyorsun? Bahar'ın anını mı? Başka yerler. Yok, o anlattığı mektup sahnesini biliyorum yani. Başka yerden de mi biliyorsun? Şu an mı bir öğrendin? Yok, başka yerden gördüm yani. Biliyordu Orayı biliyorum zaten, sadece. Olay. Ya orası çok ünlü bir yer, öyle söyleyeyim. Peki yani günün sonunda bu karakterlerin biri tarafından üretildiğini ve gerçek olmadığını, böyle bir olayın yaşanmadığını, bunun tamamen bir kurmaca olduğu gerçekliğini düşünmeye gerek var mı? Düşünüyor musun? Ya tamam anladık, güzelmiş de ya çizgi film Öldükten işte. böyle artık O atlattıktan bir hafta sonra falan aklıma geliyor yani. Bu, Bir- bu şey ya, bu kurguydu değil mi ya falan oluyorum yani. Ben demiyorum. Yani çünkü şöyle diyeyim, benim kafamda artık bir şey o, hani evet biri oluşturdu, bunun farkındayım. Farkında olmasam da sıkıntı orada başlar büyük ihtimalle ama farkındayım. Bir karakter, hani bir yaratılan, nasıl desem, biraz daha o karakteri diğer insanlara yayıyorum diyeyim. Hani öyle biraz daha o karakteri kendi içimde yaşatıyorum. Çünkü öyle keyif çıkıyor benim için animelerin açıkçası. O karakteri içimde yaşatıp öldürünce bir şeyler böyle hissediyorum animeye karşı en azından. Evet, öldü karakter. Hani Ash düşünce evet öldü karakter. Hani bir mangaka yazmış, ölmüş. Ama hani yine de benim için barındırdığı bir duygu, bir anlam var en azından. Bu şekilde. canlı kanlı devam ettiriyorsun diyorsun yani. Evet. Sen de sonradan değişebilir duruma göre. Ya diyorsun. şöyle, biri ölüyor, ona üzülüyorum, böyle bir sarsılıyorum ama çok da böyle benim için önemli bir karakter değilse ya boş ver falan diyorum yani. Sonrasında işte. Peki. Jiraiya hiç farklı. Ne yapıyoruz? Yeni
en üzünçlü Üzünçlü. ölüm sahnesi tavsiyemize devam edelim. Ne var sırada? 3 tane kaldı zaten de. Evet, onu yapacağım. Tamam, tavsiye geçmeden bir soru sorayım. Tamam. Nasıl okunuyordu ya? Neyse tamam, özür dilerim. Evet. Yok, hiç önemli değil. Şimdi bir sezon var, atıyorum 25 bölüm sürüyor ve bu 25 bölümün 25. bölümün son 10. dakikasında ölen bir baş karakter var. Bir de işte atıyorum yarıda ölen bir baş karakter var. Bunların ikisinin arasında ciddi bir timing, yani işte sonunda öldüyse zaten beklendi ve artık dizinin devamını merak etmiyorsunuz. Japon animelerinde o zaman çizelgesi nasıl işliyor? Başladı mı ölebiliyor yoksa hep genelde sonda mı ölüyor? Ya da ne Ya düşünüyorsun? bazen mesela bir karakter ölecekse ilk başta nasıl ölüşünü gösteriyorlar. Sonra nasıl öldüğünü anlatıyor yani. Evet, o Tamam, o bir tane öyle bir vardı. Bir Yani. tanesinde mi mesela genelde tarz nasıl, onu demeye çalışıyorum. Genelde böyle tam vurucu karakterin yükseliş kısmında öldürüyorlar ki bizim biraz da aklımızda kalsın. büyük Aklımızda ihtimalle. ağlayalım. Son mu Evet. bu? Sonu mu? Şöyle, başrolse genelde Evet. sonda ölür ki hani başrol artık başrol olduğu için animeyi taşıması gerekiyor. Anime orada bir durulur karakter öldükten sonra. Durulduktan sonra zaten anime biter. Hı. Eğer yan karakterse, bu önemli bir yan karakter olabilir, fark etmez. Yan karakterse animenin içinde de ölebilir. Sonda başrolle de ölebilir. Başında da ölebilir. Hani onun belki anılarından bahseder falan. Böyle bir anime de var zaten. Violet Evergarden. Hani karakter, önemli bir karakter ölüyor animenin başında. Bunu söyleyeyim. Zaten 1. bölümde anlatılıyor. Neyse. Aç evet. pisliğin kardeşim. Evet, 1. bölümde görüyoruz zaten bir karakterin öldüğünü. Hani karakter ölüyor, onun anısını taşıyan bir kızın sonraki yolculukları anlatılıyor mesela. Hani dediğim gibi başrolle yan karakter arasındaki fark var sadece. Başrol sonda ölür genelde, yan karakter de aralara yükselişteyken öldürülür. Yani şöyle düşün. Dizinin adı Naruto. Naruto 10. bölümde ölse ne olur? Olmaz. Bilmiyorum. Olmaz. Naruto o değilmiş gibi. Mesela bazı filmlerde... Bir yani anime var. Böyle bir anime. Başrolün ilk başta öldüğü bir anime var. Ben izledim. Hatta bir animenin başrolün sürekli öldüğü bir anime var. Oo, çok onlardan çok var. çok güzel bir anime o da. Hatta eski bir yapım bir anime. Peki bir şey var mı? Bir filmi izliyorsun, ya bu zaten ölmüş meğer. Siz onun hani bilmiyorsunuz ama ölü olduğunu. Neydi o, bir 6. his gibi mesela film. Ha, zaten ölü Yani ölü var mı? ama izliyorsunuz. Şu an aklınıza gelen bir Vardır durum işte. Ben yok. bilmiyorum. Ya da baş karakter zannediyorsunuz. Bir yerden sonra asıl baş karakter çıkıyor. Hı hı. Yani siz atıyorum 20 bölüm izliyorsunuz. Bir adam var, devamlı onun üstüne çat diye ölüyor adam. Lan nasıl diyorsun ama hayır, o değilmiş meğer, o yan karakter ya da mangakanın üçkağıtı, bilmiyorum artık. Öyle Oluyor. Var. oluyor değil mi? İlk anime Buna hatta. spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceksiniz. Yeni Yok. şeye gidin. Tamam. Yeniye geçeriz. Yeni tavsiye, yeni öneriniz, yeni üzünçlü. Spoiler Full Metal Alchemist. Vay. Hug ismi. Hugs. Hugs mıydı? Huge. Huge. Hugs diyeceğim. Karakterin konusunu bilmiyoruz. Hadi şey kasalım. Y- Doğrusunu Yarbay. alta yazın. Yorumlara yazabilirsiniz. Yarbay. Yarbay Hugs belki bilmiyorum ama Yarbay diyeceğim ondan sonra çünkü tam... Haks diyelim ya, yapanlar. Ya yok, özür şimdi dilerim. onlar çok sinirlerine bağlıyor. Ya atıyorum birisi Naruto Naruto diye sürekli söylersem millet Takıntı sinirlenir. yapıyorlar. Ha. Ben buna Yarbay diyeceğim çünkü zaten adamın rütbesi Yarbay yani. Yalbay demedi. Yalbay böyle da bir şey diyebilirim var. artık. Daha artık Danigan sırrı. Yalbayı Hugs. Hogs'a Yalbay. Gülüyoruz da şunu birazdan sinirlenmeye başlayacağım. Şimdi şöyle. Ben Fullmetal Alchemist'in animesini izlemedim ama mangasını okudum. Çok da ilerledim ama bitirmedim. Ve bu benim için çok ikonik kalan bir sahne. Çok daha doğrusu ölümü değil ama ölümünden sonraki bir sahne çok ikonik. Ölümü de ikonik. Ölümü zaten ikonik. Evet. Şimdi biliyorsunuz Fullmetal Alchemist dediğim şey simyacıların olduğu bir anime ve simyacılarda simyacı olmasanız bile felsefe taşıyla bir alakanız var. Yalbay, dileme dolandırdım. Yarbay da felsefe taşıyla alakalı bazı çok ileri düzey bilgiler öğreniyor. Daha doğrusu öğrenmemesi gereken yani fazla bilgi öğreniyor. Ve bunu hemen gidip işte albaylara, işte teğmenlere anlatmak istiyor. Fakat tam öğrendiği sırada işte kolundan bir darbe alıyor ve gidip en güvendiği albaya anlatacağı zaman da suikasta uğruyor.
bayağı arkasından bir kuklacı, daha doğrusu maskeciydi galiba, tam hatırlayamıyorum. Maskeci onu öldürüyor bir silahla ve gerçekten aslına bakarsanız çok trajik bir evet. ölüm. Ya trajikliği de şuradan da geliyor aslında. Etkileyen kısım şöyle. Ailesinin fotoğrafı yerde. Evet. Adamın kanı böyle ailesinin fotoğrafını kapatıyor mesela. O kısım hani adam öldü diyorsun mesela gerçekten. Bu arada çok neşeli bir adamdır yani. Çok neşeli bir adam. Ama felsefe taşıyla alakalı şeyler önce çok sinirli oluyor ve ailesiyle alakalı bir şey olunca da çok sinirli bir şey oluyor. Zaten adam öldükten sonra cenaze töreninde, ki bu normal bizdeki olan cenaze törenlerinin ötesi ama askeri bir cenaze töreni. Yarbay'ın kızı var bir tane. Küçük. Çok küçük bir kız. Zaten orada biz ağlamaya başlıyorsunuz yani kızın dedikleri şey. Çocuklar biraz aşı oluyor yani. Evet, Böyle biraz ama. yani işte benim babam nasıl işe gidecek? Daha onun yapması gereken çok şey vardı. Biraz şu an Direkt böbreğe yani ağlamaya başladım. Ben de şu an ağlamaya başlıyorum zaten. Şey zaten genelde böyle hani büyüklerin söyleyemediklerini rahat bir şekilde Evet, evet. söyleyebilirler ya. Biraz da orada bizi vuruyor açıkçası söyledikleri. Hani biz de öyle düşünüyoruz çünkü aynı zamanda. Onu birinden duyunca da kızından duyunca daha çok vuruluyoruz aslında. Tabii burada en zor iş oradaki yarbayın yakın arkadaşlarına kalıyor. Çünkü onlar da asker olduğu için bir otoriteyi korumaları lazım. Herkes gittikten sonra albay cenazenin, daha doğrusu mezarın bakma geldi. Mezarın önünde tek başına yarbayın ölüsüyle konuşuyor işte. Bir şeyler anlatıyor falan derken işte albayın teğmeni geliyor ve artık gitmemiz lazım vesaire diyor. Albay da işte konuşmaya devam ediyor. İşte bir şeyler anlatıyor ve Sen biraz daha devam edersen ağlayacağım bence. ve albay en sonunda şey diyor. Evet, gitmemiz lazım zaten diyor. Şapkasını takıyor diyor. Zaten yağmur başlayacak diyor. Hemen havaya bakıyor diyor. Yağmur mu? Niye ki yağmur Tek diyor. bulut yok havada. Kafasını kaldırıyor albay ve gözü yaşıyor. Evet diyor, yağmur yağıyor diyor. Öyle yani. O çok ikonik bir sahne benim için yani. Seviyorlar Japonlar bu dram. Yani çünkü dram çok genel bir duygu. Hani herkesi etkileyebilir aslında. Herkes bunu yaşıyor bir yerde, hayatının bir yerinde. Bu hani sevgi olsun, ölüm olsun, ölümle üzüntü olsun. Genel duygular olduğu için insanları kolay bir şekilde buradan vurabiliyorlar. Bunu da iyi kullanınca güzel bir şey çıkıyor ortaya açıkçası. Çok iyi spor animeleri yapabiliyorlar. Çok iyi doğuş animeleri yapabiliyorlar. Çok güzel bilim kurgu animeleri, çok güzel aşk animeleri, çok güzel romantik animeleri yapabiliyorlar. İşte bu animeyi seviyoruz zaten. Bunların temelinde çok iyi ölüm sahneleri yapabiliyorlar. Çok güzel doğum sahneleri yapabiliyorlar. Çok güzel aşk sahneleri yapabiliyorlar. Erotik her şey var. Bunların hepsini sağlayabilmek için en temel bu animecilerin yaptıkları, mangakaların bunların hepsinde başarılı oldukları en önemli şey nedir desem birer cümleyle ne dersiniz? Yani niye bu adamlar çok iyi, her şeyin iyi bir şekilde yansıtıyorlar desem? Soruyu anladınız mı? Anladım. Ama Ben şöyle galiba bir önceki, daha doğrusu tek konuştuğum şeyde de bunu anlattım. Şimdi kendimizden örnek verelim. Siz okulda eğitim gördüğünüzde, ki bu normal yani bu bilimsel de bir şey, onu demeye çalışıyorum. Ben buraya kalemli bir tane defterin nokta çizsem, siz bunu bir çocuğa gösterseniz, atıyorum orada şeyler. Ben bir kara delik görüyorum, ben bir işte orada evrenler görüyorum vesaire dersiniz. Ama buna içine atıyorum bizim eğitim sistemimiz girdiğinde nokta görüyorum. Yanında sayı koyarsanız çarpım oluyor ya da ikinci falan derim. Bu hayal gücünü kısıtlıyor. Ama Japonlar da yani eğitim sisteminden vurmak istemiyorum çünkü tamamen bununla alakalı değil. Japonlar birazcık daha böyle hikayeyi, vizyonlarını aşabildikleri için bence hikaye yazma konusunda, daha doğrusu okuyucuya ya da izleyiciye bu duyguyu yaşatma konusunda daha yetenekliler. bence güzel bir yerden girdi. Çünkü her milletin bir tarihi var. Her milletin oraya kadar gelebilmesi için bir yol kat etmesi lazım. Her millet mutluluğun, üzüntünün, aşkın ne olduğunu biliyor. Hani insanız çünkü. Bunun işlenmesinde, bu hikayenin yaratılmasında, bir insanın bunu hayal edebilmesinde o insanın nasıl büyüdüğü de önemli bir şey. Eğitimi düşünmemiştim. Hiç söyleyince mantıklı geldi açıkçası bana da. Hani böyle şeyler çıkması, özellikle anime zaten onların bir nevi milli bir şey zaten, hani duyguları aktarabildikleri globalde olan bir yapım şeyi, bir çizgi film gibi düşünebiliriz. Bu yüzden hani çocukların nasıl yetiştirildiği, bunların nasıl aktarılabilmesi, hani
hayal gücü burada çok devreye giriyor. Onu kullanabiliyorlar. Aşkı kullanabiliyorlar. Sporu kullanabiliyorlar. Hani üzüntüyü kullanabiliyorlar. Bu önemli bir şey. Biz bunu ne kadar yapabiliyoruz? Hani bunu da biraz sorgulamak Ama gerekiyor. İsviçre'de mesela ya da işte yabancı bir ülkede eğitime çok önem veriyor. Çocuklarını çok iyi yetiştiriyorlar. Dediğim gibi kültür farkı, kafa kültür, farkı. Evet, kültür olabilir. Ama orada mesela bütün dünyayı saran bir anime çılgınlığı yapamıyorlar. Çok mu özgür oldukları için diyeceğim, en disiplinli ülke Japonya. Çok mu iyi eğitim veriyorlar? Var. Dünyada çok işte soğuk ülkelerin çoğu iyi eğitim veriyor. Çok mu hayal güçleri geniş? Amerikalıların da geniş. Türklerin de geniş. Bizim de çok. Ama iş animeye gelince, o disipline gelince, o bir disiplin çünkü, gelince çok başarılılar. Allah'ım, ülkelerinden, Türkiye'den, Afganistan'dan, her yerden animeye merak salıyorlar. Her yerde Hint filmleri izlenmiyor. Şimdi şöyle özetleyeyim olayı. Sözünü kestim. Yok, anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Temelde bir cümle olmalı. Bu adamlar bütün dünyayı sarsacak bir çılgınlığı nasıl sağladıkları anlamaya çalışıyorum. Şöyle anlatayım. Hepsi bir bütün. Sözünü kesiyorum. Anladım. Ama bence bir sihirli bir şey var orada ya. Şimdi şöyle anlatayım. Çok basit anlatacağım. Ben atıyorum bu telefonun yapımcısıyım direkt. Bütün her şeyi ben yaptım. Bütün her şeyi ben yaptım ve artık bu telefonlardan üretebilme konusunda çok ustayım. Ve Bahar'a geliyorum ki Bahar bu telefonun aynısını bana öğret. Bahar ne kadar profesyonel bir iş yapar? Ben de buna bir şeyler öğreteyim bu telefonu yapma konusunda. Bahar benden ne kadar daha profesyonel iş yapar? Pek sanmıyorum. Aynısını istersen Aynısını üretmeye çalışır. Aynısını üretmeye çalışır ama bir şey olamaz. İşte Japonlar da animenin köktaşı oldukları için, animeye sahip oldukları için mangaka ustaları, yani şöyle düşün, sen bir mangaka olsan da senin bir ustan vardır ve bu ustan o işte ustadır. Japonlar animenin sahibi oldukları için bu konuda onlardan iyilisini daha yapamaz. Çizgi film yaparlar belki, işte film üretirler, çıkarırlar ama anime olabilir mi? Tartışılır. Hani mesela yine bana Amerikan yapımı bir çizgi filmle bir animeyi çıkarsan hangisinin anime, hangisi çizgi film olduğunu büyük bir ihtimalle anlatabilirim. Çünkü orada konunun işleniş tarzı da farklı olur. Mesela şeydi hani Kore yapımı animeler, animeler ya da manhwalar işte falan olsun. Dongualar olsun, işte Çin yapımı, Kore yapımı, Japon yapımı tarzı. Onlarda da çok farklılıklar var. Japonlarda mesela işte karakter gelişimi yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, sonra bir anda çıkıyor. İşte Kore'de atıyorum düz gidiyor. İşte bir şeyler oluyor. Yani o işleniş de çok farklı oluyor aslında. Anime, Japonlar bir şey tutturmuş. Öyle de gidiyor. Çok da sevilmiş bence hani izlendiğine göre. Böyle bir şey. Hani o kilit ama o zaman Amerikalılar ya da işte Çinliler ya da Koreliler de çok iyi bir anime serisi yapsa sahip çıkabilir misiniz ona? Ben seviyorum. Çok sevdiğim Çin animeleri var. Yapılır Hiç yani. öyle bir durum yok. İlla Japon animesi olmak zorunda değil yani. Şöyle, Ben ömrümün sonuna kadar Toyota'ya bineceğim kardeşim diyorum mesela ben. Ama işte bir tanesi çok güzel bir araba çıkartır, ona da binebilirim. Yani şöyle biz o konuda bir taraf tutma gibi bir şeyimiz yok. Biz hangisinin ama saygıda duyuyoruz. Tabii canım, yani şöyle atıyorum biri çıkıp da kardeşim en iyi mangayı atıyorum bir Amerikalı der ki en iyi animeyi ben yaptım dese, ben en iyi olduğunu düşünüyorsam adam bir kere Japon olmadığı için benim gözümde bir tuhaf olur yani. Ama ben o adamdan beklentim zaten iyi bir şeyse ben onu açar izlerim. Yapım yani. Güzelse izlenir Ki ya. zaten Netflix'te bir aralar Yakuza mı? Yakuza değildi. Yakuzo muydu? O tarz bir samuray şeyi vardı. Stüdyo Mappa ama Amerika Mappası. Yani Mappa'nın Amerika şubesi gibi diyeyim. Amerika'daki çizerler yapıyor. Tamamen aslına bakarsanız bu hiçbir şekilde dersiniz bu tamam bu Japon ellerinden çıkmış. Ama adamlar o kadar özenmişler, o kadar böyle şey yapmışlar ki nasıl anlatayım? O kadar Japon kültürüne sahip çıkmışlar. O kadar böyle iyi işlemişler ki demezsin bunun Japon şeyi diye. Ama hikaye kısmına baktığımda ben bunun Amerika olduğunu nasıl anladım biliyor musunuz? Bunda bir sorun var ya deyip araştırdığımda Amerikan mappası olduğunu anladım. Çünkü adamların hikaye akışı normal Japonlara göre değil. Bir tık daha yavaş ve bir tık daha bir şeyleri işlemeye çalışıyorlar. Ama Japonlar onu tek seferde işleyebiliyor. Yani sen bir bölümde anlattığın kadarından yola çıkarak şunu mu anlamalıyım? Japonlar bunu Amerikalı çocuklar izlesin diye yapmıyorlar. Japonlar bunu Türk çocukları izlesin diye yapmıyorlar. Japonlar bunu Japon çocukları izlesin diye yapıyorlar. Siz de bir Japon çocuğu
çocuğunun düşündüğü gibi, çocuk dediğime bakmayın Hı hı. yani, genel Anladım. anlamda söylüyorum. Onlar gibi düşünerek onu animeyi izlediğiniz için hoşunuza gidiyor. Bence temel buraya indirgenebilir yani. İşte ben mesela Wall-E diye bir tane film vardır. Bayılırım. Sevimli canavarlar. Bayılırım. İşte 100.000 kere izlediğimiz arabalar müthiştir. Ama Hayao Miyazaki'yi o şeyde görmem. Ona ayrı bir saygım vardır. Hayao Miyazaki'yi 3. kere, 4. kere gene izlerim. İkisi benim gözümde ayrıdır. Ama hani arasında hangisi daha değerlidir diye biri sorduğunda yani niyeyse Hayao Miyazaki'ye saygı duyarım. Adamın Ama öyle izlemek istesem bir daha Wall-E'yi mi izlesem acaba, Yürüyen Şato'yu mu izlesem, sürüncemesinde kalırım. Yani demeye çalıştım ben ama 50 yaşında bir adamım. Siz daha taze bilgilerle bu işe bakan adamlarsınız. O yüzden sordum. Çok uzattık konuyu. Ya, Sıradaki şeye söyle, varsa şeyin. yok onu da şöyle değerlendirebiliriz aslında. Hani mesela Rus edebiyatını, Türk edebiyatını, İngiliz edebiyatını okumak gibi. Mesela ben kendimi gerçekten böyle çok karamsar bir havada hissediyorsam bakarım, şey yaparım hani ya bugün hava kapalı, kendimi de kötü hissediyorum deyip Dostoyevski açıp okurum mesela. Ya da kendimi romantik hissediyorsam Türk edebiyatı okuyabilirim. Özgür hissediyorsun kendini yani. Ya evet, bu konuda şeyim çünkü elimin altında bir sürü seçenek var. Hani iyi bir karakter gelişimi istiyorsam anime izleyebilirim mesela. Hani gibisinden bir seçenek de sunuyor aslında diyebiliriz. Neden şu anlar çok tutuyor? Çünkü Japonlar ana karakter gelişiminin kitabını yazmışlar yani. Tanrısı olmuşlar bu işin. Böyle. Bir de çok ciddiye alıyorlar işi. Bayılıyorum o yüzden. Çok ciddi alıyorlar. Yani Amerika'daki... Yani sırf yapmak için yapmıyor. Öyle animeler de var ama sırf yapmak için yapmıyorlar. Kimseyi kötülemiyorum ama yani şunu söylemem lazım. Şimdi Wall-E ve benim sevdiğim çizgi filmler bu dediğim sınıfa girmediği için söylüyorum. Ama işte bu örümcek adamlar bilmem neler falan filan kısım, işte Amerika'daki hamburger yiyen çocukların, çabuk tüketen çocuklar için hızlı ve çabuk hani aksiyon olan işler yapıyorlar ya. Japonların öyle bir şeyi yok. Eskiden öyle değildi işte. Yani mesela Wall-E neden seviyoruz? Çünkü öyle değildi onlar. Daha böyle yani böyle özene bözene yapılıyordu. Yani işte söylemeye çalıştığım... Evet, sözünü kestim. Yok estağfurullah. Japonların böyle bir şeyleri yok. Yani hala siyah beyaz çiziyorlar. Hala koca gözlü insanlar çiziyorlar. Hala yumruk atarken çizgiler var yanında. Değil mi? Hala bir şey var. Ve çok güzel pazarlıyorlar. Yoksa bizim çok güzel çizgi romanlarımız vardı. İşte Kara Muratlar bilmem neler. Şimdi onları bilmiyorsunuz çünkü pazarlanmıyor, siyasette bulaşıyor falan bilmem ne. Onlarda ayrı bir kültür var. Neyse, kaç tane kaldı? Sanırım bakıyorum 1-2 tane kaldı. Şurada 3 var. tane kaldı. 3 tane kaldı. Evet. O zaman onları, çünkü yine bir saati bulduk gençler ya. Evet değil mi? Tamam. Evet. Bunu sen gir istersen direkt buradan. Ona mı gireyim? Buna gir. Sonra bunu anlatırım, sonra bunu tekrar anlat. Öyle yap. Alttan yukarı. Tamam, alttan yukarı yapayım. Cyberpunk Edge Runner spoilerı. Zaten 10 bölüm. Açın izleyin yani. Hem de Netflix'te değil mi? Netflix'te yani. Zaten Netflix animesi. Ama bu Japonların yapımı. Genelde Netflix'leri kendisi yaptırıyor ki Netflix'te akıllandı zaten. Her neyse. Cyberpunk Edge Runner. Aslına bakarsanız bu animenin 10 bölüm olmasının sebebini ben ilk izlediğimde dedim. Burada biri ölecek. Yani bunu anime... İlk izlediğin mi, ilk bölümde mi? Açıp izlediğimde değil. Baktım 10 bölüm bunda biri ölecek. Baş karakter. Güzel. Yani Bütün tecrübemle söyleyebilirim. zaten baş karakter ölüyor. David karakterimiz. Cyberpunk zaten artık biliyorsunuz. Spoiler diye uyardık mı? Evet, uyardım. Belki de ben yedim spoiler'ı. Harbi mi? Bilmiyordum. Tüh. Ya Bahar da yiyorsa artık seyirciler Ya. yani. Olmadı. David karakterimiz çok trajik bir şekilde ölüyor yine ve ben aslına bakarsanız evet birisi ölüyor tahmin ettim ama David'in öleceğini tahmin etmemiştim yani. David kim? Nasıl ölüyor David ya? karakterimiz ana karakterimiz ve bir kızla bir ilişkiye giriyor. Daha doğrusu onunla arasındaki ilişkiye giriyorsunuz ve gerçekten çok güzel bir ilişkileri var. Yani ilk başta çok böyle birbirinden çok uzakken yavaş yavaş ısınarak o 10 bölümü yani 3 bölümde bana böyle bir 4 yıl falan yaşatarak güzelce işleyerek çok güzel aralarında bir ilişki yapıyorlar. Ve ardından David'in asıl amacının, daha doğrusu hemen hemen asıl olmayan amacının bir şekilde bir savaş sonucunda o savaşı
Yani şöyle düşünün. Siz birisini öldüreceksiniz ve o adama diyorlar ki bu adam en güçlü kanka. Ha o zaman bizim ana karakter onu öldürür. En güçlü olması önemli değil. Bizim ana karakter onu öldürür. Yapmıyorlar işte. O herif en güçlüyse kusura bakma kardeşim sen onu en güçlü diyorsan o en güçlü demek. Mesela bu Bleach'te yok. Kenpachi Zaraki, Zaraki ünvanını alıyorsa bu en güçlü, pardon Kenpachi ünvanını alıyorsa bu en güçlü demek. Daha doğrusu yok ya o en güçlüsü ya. Bir de bizim anlayacağımız gibi anlatırsan. Özür dilerim. Cyberpunk'a geri dönüyorum. Ben yine Bleach'le konuşmaya Evet, başladım. farkında mısın? Atladım bir şey. Sana Bleachman diyelim. Evet, ben Bleach çok seviyorum. Anlamamışsınız diye söyledim ben. David karakterimiz... Bleach'le ilgili bir bölüm yapalım seninle. Konuşurum. David karakterimiz Adam Smasher diye bir karakterle bir düelloya giriyor. Ne kadar David kendince donanım, zaten Cyberpunk deniz bir uzuvlarınızı makineleştirerek ne kadar kendine bir donanım kaydedip en güçlü gibi olsa da maalesef Adam Smasher smash yaparak onu öldürüyor. Smash yaparak öldürmüyor gerçi ama daha doğrusu David orada ölüyor. David'in ölmesiyle beraber bir karakter daha ölüyor. Ve David'in burada aslında ben David'in çok da ölmesine üzülmedim. Çünkü zaten yani son iki bölümde falan David'in öleceğini anlıyorsunuz. Benim üzüldüğüm durum burada David Smasher tarafından öldürülmüyor. Daha doğrusu dolaylı oluyor ama tam olarak o tarafından öldürülmüyor. Bir nevi siz çok fazla kendinize şey yaparsanız nasıl derler çok hatırlayamıyorum. Çok fazla makineleşirseniz bir saatten sonra kendi beyninizi kontrol etmek için yani şöyle düşünün. Sen bu tarafa bir bıçak taktın. Bu bıçak kendiliğinden çalışmıyor. Bir sinir takıyorlar oraya. O zaman beynine ekstra bir yük kalıyor. Sen sürekli bu ekstra yükü yapacaksan kendi beyninin normal kapasitesinin önüne geçiyorsun. Böyle olunca da buna bir isim takıyorlardı ama hatırlayamıyorum. Bir nevi deliriyorsunuz ve David o şekilde deliriyor ve yok ediliyor. Öyle Kaç söyleyeyim. bölümdü? 10. Ama beni burada ağlatan kısım David'in ölümü değildi. Zaten son iki bölümde ben bunu anladım. Beni üzen kısım David'in bu savaşa gitmeden önce kız arkadaşına verdiği söz. Tabii çok teknoloji geliştiği için artık Ay'a gitmek bir turizm haline gelmiş. Eğer belli bir bütçeye sahipseniz ve bu bütçeyi bilirseniz bayağı bilin Antalya'ya tatile gider gibi Ay'a gidip tatil yapabiliyorsunuz bir süre. Daha doğrusu en azından bir görüp gelebiliyorsunuz. Ve David'le kız arkadaşı ilk tanıştıklarında daha paraları yokken seni Ay'a götüreceğim sözünü veriyor. Fakat dizinin en sonunda maalesef kız arkadaşı tek başına gidiyor oraya. Niye gidiyor ölmüş herif ya? Tamam. Sözlerini tamamlıyor. Kendince gidiyor ve bir nevi kendi onun aklında, onun anılarıyla beraber oraya götürüyor. Ve en sonunda... Ama ben daha diziyi izlememe gerek yok. Spoiler'ın babasını verdin ya. de nasıl öldüğünü izleyebilirsin yani. Öyle. Onu söylemeyeyim bari diyorsun. Nasıl? Smash olarak öldü diyorsun. Yok. Nasıl bir pozisyon? Smash olarak ölen de var da. Tamam. Öyle. Bence ben mesela şey olsam Cyberpunk'ın şeyi çok beğenmiştim bu arada. Çok güzel yani. Yapımcısı olsam şu cümlelerin hepsinden bir fragman yapıp valla şey yaparım ya, güzel anlattın. Ama gerçekten hani bu spoiler burada belli oluyor ya. Mesela ben onu bir boş olduğum zaman izlerim falan diyordum. Gene izlerim ama. İzlememe mani olan bir durum değil. Onu söyleyeyim. Yani. Çok sorulacak şey var ama gerçekten bir saati geçtiğimiz için hızlanalım. Şimdi diğerlerini anlatalım. Tamam. Yoksa aslında bir sürü aklıma akın geliyor. Ne sorayım diye hazırlık yapıyorum ama hiçbirini sormuyorum. Muhabbette gidiyor. Tamam. Sıradaki en hüzünlü ölüm sahnesi. Şimdiki animemiz Jujutsu Kaisen'den spoiler. Jujutsu Kaisen'i zaten aslında anime ikinci sezonu izlemedim. Ne kadar kişi ölüyor bilmiyorum ama mangada o kadar kişi ölüyor işte. Yani sayamadım daha doğrusu öyle diyeyim açıkçası. Burada ölen karakterimiz Nanami. Nanami'nin öldüğünü hani şöyle aslında ben duyduğumda mangada vardı. Şu an animede yayınlandı mı bilmiyorum. Mangada öldüğü zaman hani bana bu söyledi. Ama ben uyardım onu, dedim ki bak mangayı okudum ve bir spoiler biliyorum. Duymak ister misin dedim. O her seferinde evet dedi ve ben her seferinde kendimi tuttum. Tamam yok boş ver, tamam öğrenmesen de olur dedim. Evet, suçlamıyorum zaten seni bu konuda. Hani, Rahat ol. ben kaşındım biraz aslında. Hani öğrendiğimde şeyim. Ne? Bu karakter nasıl öldü? Tam olarak bu ifadeyi vermiştim. Çünkü hani
çok otoritesi olan anime içerisinde ve hani bir nevi yine destek sağlayan bir anime karakteriydi aslında. Hani başrolü olsun, başrolüne olsun falan böyle çok destek sağlayan da bir karakterdi. Nasıl öldüğünü duyunca, kimin öldürdüğünü duyunca falan evet gerçekten mi? Gegako Akusami bunu yapmış mı gerçekten falan diye düşünmüştüm. O biraz üzmüştü beni açıkçası. Şimdi detayları bundan duyalım. Bu insandan. Bu insan Bir şey söyleyeceğim. Bu programı canlı yapsaydık YouTube'a. çok güzel olurdu. Yorumlar falan gelirdi. Onun üzerine konuşurduk falan. Yani şey için söylüyorum. Hani spoiler'ı canlı yayında vermek daha mı riskli olurdu? Hani öyle bir sorayım dedim. Yani ya da daha tehlikesiz bir şey bir deneyelim mi? Ben burada atıyorum bir şey hakkında yanlış bilgi versem, çünkü bu iki kere yaşadım. Bir anime hakkında, şimdi ben de insanlık hali, bu animeleri çok uzun zaman önce izledim. Ve şey oluyor bazen, hikayeleri karıştırdığım ya da yanlış anlattığım oluyor. Ama gerçi orada da düzeltirim ya. Bilmiyorum, keyifli olabilir. Bir deneriz. Orada da yorumlardan gelir hali böyle değil falan da herkes öğrenmiş olur aslında. Evet. Neyse onun teknik açısına da ben bir bakayım. Tamam. En kötü bir deneme yapıp güzel bir konu belirleyip yapılabilir. Olabilir evet. Canlı çeker. Sen bu arada sözünü yarıda kestin. Ben ikinci sezonu ben de izlemedim. Mangayı okudun. Mangayı okudum ve galiba orada bir yer, yani bu herifin öldüğü zamanda anime bitmiş oluyor. Bu herif ölüyor bitiyor gibi bir şey. Zaten bundan önce de birileri ölüyor ama o kadar girmeyeyim. Nanami ölüyor. Ölmesi de aslına bakarsanız bizim hiç beklemeyeceğimiz bir karakter tarafından ölüyor. Karakterin adını hatırlamıyorum şu anda. Hangisi? İşte Maito deme bana. Maito deme. Maito işte. O mu? Evet. O mu öldürüyor? Sen kim öldürüyor zannediyorsun? Yok hayır ben. Evet yeni şeyine geçelim. Öyle işte Nanami ölüyor bir nevi ve çok trajik bir şekilde ölüyor. Hemen bir kısa özetleyeyim. Çok trajik bir şekilde ölüyor ve yani üzülmediğim ama şok olduğum birisiydi yani. Öyle. Tamam. Geldik son. Biraz burayı hızlandırdım. Tamam. Evet. Ama sonucuyla bahsedelim. Tadı da damağımızda kalsın. Tamam, evet. Normalde YouTube'da da olsa 1 saatin üstündeki bir video sıkıcı olabilir ama ben izlerdim yani. Ya evet bayağı da sardı. Konuşma da sardı Aynen. ve izlenmesi de hani oturup bir insan iyi izler diye düşünüyorum. Güzel oldu Hadi çünkü. bakalım. Sardı Şimdi yani. son üzünçlü ölüm sahnesi tavsiyenizi alalım. Bomba gibi bir anime aslında. Evet, gerçekten bomba gibi. Spoiler içeriyor mu? İçeriyor. Ama hani şöyle aslında animenin ismini duyan zaten bunun üzücü bir anime olduğunu biliyor. Ama hani kimin öldüğünü ben bilmiyordum mesela. Öğrenmiş oldum. Ama Volkan nasıl mı öldüğünü söyledi? falan... Evet. Hayır, ben söylemedim ya. Ben Ya bir şey hayır. söylemedim ya. Sen bir şey yaptın neyse. Yazdığımda gördü. Dedi bu karakter ölüyor ismini yaz. Böyleyim. Bu karakter mi ölüyordu falan da böyle. Hani kimin öldüğünü bilmiyordum. Ama nasıl öldüğünü falan biliyorum yani öyle bir... Evet. Ama bir program Çelişkili için oldu bu biraz. aynen bir program için bu şeyleri yaşamanız normal yani. Evet. Maalesef. Spoiler yememiz. Olsun. O kadar da olur ya. Evet. İzleyeceğini de pek Anime- zannetmiyordum bu arada. Harbi mi? Evet izlemezdim. Koen no Katachi'den sonra öyle animeyi bıraktım ben. Nasıl izleme? Spoiler yersen izlemez misin? Hayır, o tarz animeleri sevmiyor. Evet pardon, ben özür dilerim. bu tarz bölümü izledim. Koen no Katachi diye. Sonrasında bıraktım. Your Line in April animemizin ismi. Volkan da sever bunu. Evet. Geri kalanını Volkan'a bakıyorum. Müzikleri güzel olan anime miydi Evet bu? zaten Tamam. Opening'ini ezbere biliyorum. Öyle bir Hadi şey. be. Evet. zaten müzikle hani ilk hatta 1 saat önce bahsettiğim ben bu öldükten sonra bir süre keman sesi duyamadım. Hadi be. Yani dinleyemedim. Müzikteyim mesela, ben müzik çok fazla artık eskisi kadar yapmıyorum ama mesela ben bir atıyorum bir duşa girdiğimde bir müzik açtığımda o müzikte bir keman tınısı ya da bir kemanı andıracak bir ses olduğunda duşta zaten olabilecek en depresyonluk yerde şöyle oluyorum yani. İşte bu 1 hafta boyunca gitti bu arada, az da Sen değil. çıkmıyor duştan sonra. Ve şöyle söyleyeyim, ben bir animede hiçbir zaman gözümün yaşının aktığını görmedim ama bu anime neredeyse beni ağlattı yani. Ağlattı yani. O kadar trajik bir ölüm. Ama ölümü değil. Yine anlatıyorum. Nasıl öldü ben... Tamam. Şimdi bu animemiz bir müzik animesi, bir piyanistimiz var ve bu piyanistimiz aslına bakarsanız piyano çalmayı çok iyi biliyor ama bazı travmaları yüzünden tuşlara bastığında o tuşların sesini duyamıyor. Allah Allah. Bu kızla tanışıyor. Sağır değil bu arada. Yani, yok sağır değil. Kaori diye bir kızımızla tanışıyor ve bu Kaori
onunla aşık oluyor. Onlar birbirine aşık oluyor ve aslına bakarsanız aşkın gücüyle bir nevi anlatayım. Bizim ana karakterimiz Kaori sayesinde bu piyanoyu daha iyi çalmaya ve çaldığı anda tekrardan eski yeteneklerine kavuşmaya başlıyor. Çünkü bir nevi Kaori orada keman çalarken bizimki piyanist orada piyanosunu çalıyor ve çok güzel bir aslına bakarsanız opening ünlü olmasının sebebi de o. Çok iyi bir müziği var. Orada çok güzel şeyler yapıyorlar. Fakat Kaori maalesef ki bir hastalığa yakalanıyor. Ve ana karakterimizin gözü önünde hastanede hayatını kaybediyor. Ne kadar yani şöyle. Bizim ana karakterimize diyor ki ben keman çalamıyor olabilirim ama sen piyano çalmaya devam edeceksin diyor. Bu herif de hayır diyor. Ben sensiz çalmam. Diyor ki beni bir daha göremezsin diyor. Tabii bunu deyince de iyi tamam peki diyor ve piyano çalmaya devam ediyor. Fakat maalesef ki ölüyor. Ben öldüğünde üzülmemiştim. Hani bir mektup vardı demişti ya ama Allah kahretsin ki bu mektupta bunu var. Zaten şöyle bir onun bizim aramızda bir şakası var. Hatta ben bu animeyi izleyip bitirdikten sonra onun hakkında bir yorum izlemiştim ve herif şöyle başlıyordu. Şimdi arkadaşlar bir mektup var ama şöyle anlatayım. Ben bu mektubu yazanın da, mektubu onaylayanın da mangakasının da, yani. Webpası, mappa mıydı neydi? Mektup olarak onaylayın diyenin adamın da diye giriyor. Bu mektupta bizim ana karakterin hakkında ilk baştaki görüşüne kadar ve ne kadar iyi ilerlediğini, ne kadar iyi piyano çaldığıyla alakalı öldükten sonra bir mektup geliyor. Kız zaten öleceğini biliyor. Bir nevi kanser gibi bir şey varmış ve ölmeden önce bu mektubu yazmış. Yani klasik şu an bunu okuyorsam ben ölmüşümdür demek ki diye başlıyor. O mektup beni çok üzmüştü ve gerçekten bir mektup beni ağlatmıştı yani. Böyle. Sadece mektup değil, müzikle beraber birleşiyor. Tabii müzik çok önemli. Ben opening'inde diğer karakterleri de gördüm. Onların tepkisi ne oluyor buna karşı? Çok hatırlamıyorum çünkü onların o kızla alakalı çok bir bağısı olmuyor. Çünkü o da oraya kadar gelemedim diyorsun. Ya oraya kadar görmedim. Ben de ondan sonra monitörü göremedim yani. Öyle oluyor bazen. Öyle. Peki geldik programın sonuna. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki her kurguda, her hikayede bir ölüm olmalı, aşk olmalı. İşte biz de şeyi kurtarmak için, hikayeyi kurtarmak için işte kıza ince hastalık dediğimiz, ne olduğu belli olmayan bir hastalık verirler. İşte erkek öksürür, kan getirir ağzından. Biz de o hikayeyi yaşatırız. İyi kötü hiçbir şekilde söylemiyorum. Japon animelerindeki, anime dünyasındaki hüzünlü kısımları işledik bu bölümde. Ve siz de içten gelerek anlattınız. Hikayeler için aşk ne kadar önemliyse ölüm de o kadar önemli. Ve insanı ne kadar sarsıyor. Ben burada mesela siz anlatırken demin aklıma şey geldi. Yani bunu bu mesela demin anlattığınız sahneleri mangakası dinlese bunu, ya yürekleri parçalanmış insanların diye, o adama o soruyu sormak istedim. Sen ne hissediyorsun be hayvan? Bu adamları bu kadar üzmüşsün. Bunu bize böyle yansıtabildiği için bence böyle gururlanırlar yani. Adam başarabilmiş sonuçta yani. İşte tabii ki başarmış ama onun abi bir insanı başka birinin ölümüyle, kurmaca bir ölümle üzüp ben ne yapmışım ya diye düşünürler mi? Değil mi? Yani orada mesela o soruyu onlara sorup ya bak böyle 2 tane Türkiye'den genç böyle bir program yapıyorlar ve şu sahneyle ilgili size konuşuyor değil mi mesela? Ya bravo ya, valla başarılı bir iş yapmışlar. Gerçekten. Sizin de yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Son cümleniz varsa söyleyin. 1 saat 15 dakika olmuş yayın. Evet. Süperiz ya. Gerçekten uzun konuşuyoruz. Sohbet yayın zaten yani. Bol üzülmeli, bol ağlamadık ama ağlamadık ama eski günleri iade ettik falan. Yani, animenin zaten yapı taşlarından bir tanesi maalesef ki ölümdür. Evet. Yani. O olacak gibi pekişsin aslında biraz da. Bugün 10 tane güzel animenin güzel insanlarından, ölenlerinden bahsettik biraz ama böyle bir bölüm oldu bu da. Evet. Konuma çok teşekkür ederim. Dojo'ya konuk almak nasıl bir duygu? Dojo'ya konuk almak gerçekten çok eğlenceli. Tek başıma konuşmadığım için çok mutluyum. Ben yok muyum oğlum? Ben duyacağımı duydum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun.